Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Göbekli Tepe'de yetişmiş olan bir peygamberden bahsedeceğiz bugün. Göbekli Tepe'de tıbbiye okulunda eğitimine devam ederken bu okulda görevine devam etmekte olan Hz. Hemail'in yetiştirmiş olduğu talebelerden bir tanesi zaman içerisinde o gelişen okulda nesilden nesile devam ederken milattan önce 9000'li yılları geçmiştik, 8000'li yıllara geldiğimiz zaman bir peygamberi daha doğuruyor. Yani bu Göbekli Tepe dediğimiz ocak haline gelmiş olan yer artık peygamberlerin dahi toplandığı bir merkez haline geliveriyor. Çevresinde var olan pek çok unsur sonradan Nemrut tarafından ortadan kaldırılıp Göbekli Tepe'nin kendisinin nasıl gömüldüğünü anlatmıştık. Milattan önce 8000 tarihinde Asya bölgesine gidiyoruz. Dünyanın batı kısmında olanlar ve diğer kısmı hep medeniyetler tarihiyle alakalı. Ufak ufak değinebiliyoruz. Hepsi Siyer-i Nebi çerçevesinde ama inşallah Siyer-i Nebilerin böyle aralarında başka zamanlarda bu medeniyetler tarihini apayrı bir şekilde ele almaya niyetimiz var. Allah'ın yardımıyla. Efendim, bildiğimiz tarihsel sürecin biraz dışında anlatıyoruz gerçekleri ama inanın bana tarihsel sürece baktığımız zaman bize anlatılanların biraz da Tevrat'a uyması için mücadele içerisinde yapıldığını görmekteyiz. Zira farklı medeniyetler için verilen bugünkü tarihçilerin verdiği tarihler hem birbirlerini tutmadıkları gibi hem her seferinde eğer Tevrat üzerinde bir çalışma yaptıysanız Tevrat'taki Beni İsrail'e göre projelendirildiğini görmekteyiz. Beni İsrail'in Tevrat'ta ortaya koymuş olduğu tarih skalasına göre onlardan hariç diğer yaşamış bütün kavimleri göçebe, bilgisiz, hep tarımla uğraşan böyle acıklı hikayeler dönemi üzerinden anlatmayı, özellikle tarihin gelişim sürecine sahip çıkmış Kudüslü ilim adamlarının muharref dinlerinin etkisiyle, muharref etkilerle tarih sahnesinde etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla bugün dünya tarihinin artık baştan aşağı yeniden yazılması gerekliliği günlerine gelmiş bulunmaktayız. İnşallah Siyer-i Nebi ile buna vesile oluyoruz ufak ufak. Ama Siyer-i Nebi'den sonra veya sonlarına doğru veya bu aralarda bir yerlerde medeniyetler tarihini baştan aşağı yeniden ele almamız gerekiyor ki Tevrat ve Tevrat'ın muharref haline iman etmiş, bununla beraber tevhid akidesinden çıkmış olan ulemanın dinlerini satmalarının içerisinde tarihi bir argüman olarak kullandıklarını unutmayalım. Orta Asya'ya hareket edecek olan peygamberimizin ismi Hazreti Khani diye ifade ediliyor. Şimdi hanların nereden geldiğini anlamış olacağız. Ama bunu yaparken bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Çünkü Khani Çinlilerle Türkler arasında kalmış bir peygamber. Bugün için sadece internete yazsanız Çin tarihinin M.Ö. 1500'lü yıllardan başladığını, geç Neolitik çağ olarak M.Ö. 2500'lü yılları size anlatıyor olacak. Türklerin tarihinden bahsettiklerinde ise M.Ö. 6000'li yıllara kadar ulaşacağız. Yani M.Ö. 8000'li tarihlerde bu bölgede medeniyet olmadığını söylemeye bir kenara bırakın. M.Ö. 2500 yılıyla 6000 yılı arasında var olan o nereden baksanız 3500 yıllar Çinlilerin ne yaptığını söyleyemeyen bir tarihi genel manasıyla tarihine sahip çıkanlarla tarihini reddedenler arasında bir İsrailiyat etkisini göstermekte. Dolayısıyla arkeolojinin de bu İsrailiyat etkisi altında şekillendiğini, bir yandan da yapılan karbon testlerinde ciddi hatalar olduğunu, karbon testlerinde bilimsel olarak belli noktalarında açıkta kaldığını kesin bir şekilde ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla bizim takip ettiğimiz tarih skalası içerisinde inşallah yeniden ele aldığımızda Siyer-i Nebi çerçevesinde gidiyoruz ama bambaşka bir noktaya ulaşacağız. En başta Khani Hazretleri Orta Asya'ya doğru hareket ederken Güney Asya bölgesine yöneliyor. Bir kara yolculuğu yapıyor ve yolculuğu boyunca farklı kavimlerle buluşuyor ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisine emri ilahisi bugünkü Çin'in güneydoğu bölgesi. Bu bölgeye ulaştığı anda Nuh tufanından önceki bazı köy ve yerleşim yerleriyle karşılaşıyor. Çünkü Nuh tufanının dünyada en az etkilendiği bölgelerden bir tanesi Çin'in güneydoğusu. Bir diğer tarafı da Amerika'nın kuzeyi. Dolayısıyla Nuh tufanından sonra da hem Amerika kıtasının Kuzey Amerika kıtasında hem de
Güneydoğu Asya bölgesinde tarihten çok daha eski ve gelişmiş medeniyetlere ait izler bulmanın sebebi bu bölgedeki Nuh tufanının etkinliğinin olmayışı, ki bunu Nuh tufanında anlatmıştık. Bu da delil olmuş oluyor. Efendim Hazreti Hani burada yaşayan toplulukları daha kuzeye çıkartarak, buraya göç ettirerek yaklaşık 1700 kişilik bir kavimden, bir topluluktan bahsediyoruz. Bu topluluğu biraz daha kuzeye doğru çıkarma niyetinde. Bu toplulukların genel itibariyle hiçbir inançları olmadığını bahsedebiliriz. Yani Greklerden etkilenmemişler ama tevhid akidesinden kopmuşlar ve güncel yaşamlarını sadece günübirlik idame ettirme üzerine konuşlandırılmışlar. Bölgenin yeşilliği sebebiyle çok da fazla bir mücadeleleri gerekmiyor. Kolaylıkla bir yaşam şekilleri var. Bu arada Japonya'ya, Endonezya'ya, Avustralya'ya geçmiş olan pek çok kavimler var ama burada kalmış olan topluluk bu Çin topluluğunun en temel topluluğu olarak izah edebiliriz. Yaklaşık 50 ayrı köye yayılmış ya da köydeki evlere yayılmış diyelim bir topluluk. 3 ana köyde yaşıyorlar. Hazreti Hani bunları biraz daha kuzeye çıkartarak bu bölgedeki yerleşim alanlarında, biraz dağlık bir bölge çünkü, daha geniş ovalarda daha rahat ve ferah bir yaşam ortasında daha hızlı bir gelişim süreci sağlamaları için kuzeye doğru çıkarmak istiyor. Bir yandan da daha önce gelmiş olan, daha kuzeyde olduğunu bildiği Türklerle Çinlileri karşılaştırmak ve onların arasındaki bağları kurmak gibi de bir niyeti var. Sonuçta bu bölgedeki tevhid akidesinin yerleşebilmesi için kuzey bölgesindeki Çin'in önemli bir nokta olması hasebiyle bir geçiş güzergahı ve ilerlerdeki İpek yolunun başlangıç noktası olması hasebi elbette ki bir peygambere vahiy ilahiyle işaret edilmiş durumda. Kuzeye doğru çıkan Çinlilerle beraber hareket eden Hazreti Hani'ye Çinliler ne yazık ki ihanet ediyorlar. Sebebi ise şu: bizleri kuzeye getirdin, ciddi bir zorluğa, ciddi bir yolculuk yaptırdın, yaklaşık 3700 kilometre bir yolculuk yaptık ve bu yolculuk sonucunda ulaştığımız yer bu mu? Biz şimdi ekip biçmeye mi başlayacağız dediklerinde Hazreti Hani bu toprakların bereketinden, buradan elde edebileceklerinden bahsetmişti. Aynı zamanda Nuh tufanından önce kalmış olan teknolojinin kalan kısmını buraya getirterek burada kullanılabileceğini söylemişti. Dolayısıyla tarih boyunca Çin'den geldiği söylediğimiz işte matbaanın belli usulleri, kalem, kağıt vesaire bu tarz şeylerin Çin'de bu yoğunlukla ifade ediliyor olması, bunların Nuh tufanından en az etkilenmiş bölgeler olması sebebiyle Güneydoğu bölgesi için söylüyoruz tabii ki. Dolayısıyla kadim medeniyetlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Çinli topluluk ne yazık ki Hazreti Hani'ye diyorlar ki hayır, sen bize çok ciddi bir çilekeş yola getirdin. Hem burada büyük bir tarım, büyük bir bereket olduğunu söyledin ama bu bereketin olmadığını gördük. Hazreti Hani de diyor ki sizin için beklediğiniz şey ekilmiş biçilmiş şeyler midir? Hayır. Sizler ekip biçeceksiniz, Rabbinizden talep edeceksiniz, o bereketi ihsan edecek ve hasıl olacak. Onların da bu karşı çıkışlarına rağmen kuzeyden gelen Türkler zamanında yıllar binlerce yıl sonra Ehl-i Beyt meselesinde göreceğimiz üzere buradaki peygambere sahip çıkıyorlar. Ve o peygambere iman ediyorlar. Ve onunla beraber tevhid inancını kökleştiriyorlar ve Türkler ilk defa milattan önce 8000'li yıllarda kendilerinin kuzey bölgesinde elde etmiş oldukları verileri yeniden derleyip toplayarak bu inanca sahip oluyorlar. Hz. Hani'den var olan bu inanç sonradan Çinliler ve Uzak Çin bölgesinin etkisiyle yavaş yavaş şamanizm denilen akıma doğru kaysa da nihayet ve niteliği tevhid akidesi üzerine şekilleniyor ki Türkler tarih boyunca tek tanrılı inançtan kolay kolay vazgeçmiyorlar, birkaç topluluk hariç. Bu topluluklar arasında ise Hz. Hani'nin o kadar önemli ve değerli bir ibaresi var ki Khani'den oluşan ismi Han ismi olarak Türklerde Han ismini getiriyor. Eski Türkçe'de Han kelimesinin köken ve filolojik araştırmasına gidildiğinde bu topraklara ait olmadığını zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Bu ibare Göbekli Tepe'den yola çıkan bir peygamberin Çinlilere karşı kendisine sahip çıkanlarla beraber Türklerle yeniden bir tevhid başlangıcı oluyor. Ve Türkler o peygambere karşı yapılmış olan terbiyesizliğe karşılık, onlara karşı yapılan bu duruşa karşılık Çinlilerle tarih boyunca anlaşamıyorlar. Çinlilerle Türklerin tarih boyunca anlaşamamasının temelinde işte bu tevhid inancı bulunuyor. Dünya topraklarında kavim anlamında bakarsınız, inancına olan bağlılık noktasında çok ciddi ve keskin kuralları olan bir topluluktur Türk topluluğu. Bu topluluğun etkisi elhamdülillah tarih boyunca etkisini gösteriyor ki sonradan da İslam'a geçişleri
en kolay kavim olarak karşımıza geçiyor. Çünkü ondan önce bu kadar kolay din değiştiren bir kavimle karşılaşmıyoruz. Türkler elbette sonradan değişik peygamberlerle de taltif ediliyorlar. Ancak bu onların Nuh tufanından sonra görmüş oldukları o döneme kadar birkaç tanesinin izni inayeti etkisi olsa da ilk peygamberleri olarak ifade edebiliriz ki bu zaman zaman tarihte Oğuz Kağan da peygamber miydi sorusuna yol açıyor. Ama Oğuz Kağan'ın bir peygamber değil, bir peygamberden etkilenmiş önemli bir zat-ı muhterem, salihlerden bir salih olduğunu söylemek mümkün olur. Efendim, bu süreç itibariyle artık doğu kısmı da bitmiş oluyor. Doğu kısmında da bir tevhid akidesi hasıl oldu. Şimdi bu saatten sonra yavaş yavaş tarihin biraz daha ilerleyen boyutuna gideceğiz. Nereye? Biraz da Afrika seferine çıkacağız. Milattan önce 7000'li yıllarda Hz. Yusuf'un dedeleriyle tanışıyor olacağız. Allah nasip ederse yarın. Şimdilik kalın sağlıcakla.